Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinizin ısrarla istediği irmik helvamızı yapıyoruz. Gerçekten o özlediğimiz irmik helvası tadı oldu. Mısır irmiğiyle yaptım ben. Tadı da delisi de gayet güzel oldu. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Öncelikle irmik tatlımızın şerbetini yapıyoruz. Bir kabımıza 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Ardından aynı su bardağı ile yarım su bardağı su ve 1 su bardağı da süt ilave ediyorum. Burada isterseniz hepsini süt ya da hepsini su kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İçerisinde şekerimiz eriyene kadar en düşük ayarda karıştırıyoruz. Şekerimiz eridikten sonra kenara alıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Teflon tavama bir çay bardağının yarısıyla sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı da tereyağımı ekleyip yağımın erimesini bekliyorum. Yağım eridikten sonra ben Şifa Glutensiz'in mısır irmiğini kullandım. Mısır irmiğinde 1 su bardağı mısır irmiğimi de ilave ettim eriyen yağımın içine. Artık böyle ocağımızın orta ayarda olması lazım. Orta ayardayken bunu iyice karıştırarak kavuruyoruz. Tamamen böyle aynı un helvası gibi uzun uzun kavurmamız lazım. Mısır irmiği olduğu için o böyle biraz daha sertliği var. O sertliği tamamen geçmiyor. Tabii ki yerken de o böyle bir kıtırlığını alacaksınız. Normal buğday irmiği gibi öyle yumuşacık da olmuyor ama tadı gayet güzel oldu. O özlediğiniz irmik tatlısına ulaşacaksınız. İyice kavuruyorum. Burada hiç sıkılmadan ve devamlı karıştırarak 10 dakika boyunca kavurun. Ve biraz daha koyu, yani rengini daha koyu seviyorsanız daha uzun kavurun. Biraz daha rengin dönmesini bekleyin. Ben bayağı kavurdum burada. Güzel kokusu da çıktı. O mısır irmiğinin kokusunu da aldım. Ondan sonra ise hazırladım 1,5 su bardağı şerbetimi ilave ediyorum. Önce yavaş yavaş azar azar ekliyorum. Daha sonra hepsini ilave edip bir güzel karıştırıyoruz suyunu çekene kadar. Burada da ocağımızın altına en kısık ayarı alıyoruz şerbetimizi dökmeye başladığımız zaman. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Bakın hemen suyu zaten nasıl ilk başta fazlaydı. Hemen karıştırdıkça suyunu emmeye başlayacaktır. Mısır irmiğimiz de bu arada işte biraz kabaracak. Yani aslında normal buğday irmiği gibi tamamen böyle kabarıp şişmiyor ama yine de çekiyor. Bakın bu kıvama geldikten sonra ocağımı kapatıyorum. Kapağımı da kapatıyorum. İyice çekmesini bekliyorum. Dinlenmeye bırakıyoruz mısır irmiğimizi. Mısır irmiğim artık oldu. Bu kıvamdayken istediğiniz kaba alıp şeklini verip ve çevirin. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Ben içerisine ceviz falan katmadım. Siz isterseniz içerisine de katıp kavurabilirsiniz ama son aşamada olması lazım. Baştan katarsanız o kararacaktır. Güzel olmaz ceviz. Ya da benim gibi sonradan üstüne süsleyerek de yapabilirsiniz. İçine dondurma katıp da yiyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. İnşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Yaptıktan sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.